çöl ve şehir, kuraklık ve kalkınma, kum ve gökdelenler. Tüm bu zıt kavramlar nasıl bir araya gelebiliyor? Şimdi size anlatacağım o isim işte bunu başardı. Sınırlı doğal kaynaklara sahip ülkesini, büyük doğal gaz rezervlerini stratejik olarak kullanarak enerji sektöründe küresel bir dev haline getirdi. Spordaysa küresel merkezlerden birine. Düşünün, Rusya 2018'de FIFA Dünya Kupası için 11 milyar dolar harcamışken o 2022'de bunun 20 katı 220 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Babası Al Jazeera'nın kurucusu. O ise babasından devraldığı vizyonu daha da ileriye taşıdı. Katar'ı daha da zenginleştiren bir isim. Siyasi zekası içinse ayrı bir başlık açmam gerekecek çünkü Körfez'den batılı ülkelere kadar anlaşamayacağı ve ayrıca Doha'da bir araya getirip arabulucusu olamayacağı ülke ve hareket neredeyse yok. Tabii ki İsrail hariç. Filistin davası için uluslararası arenada ciddi anlamda politik çaba harcayan bir isim. Katar'ın emiri Şeyh Temim bin Hamid El Sani. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Bu serinin gelecek bölümlerinde de sizi yeni isimlerle tanıştırmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir. Profilin yeni bölümlerinde anlatmamızı istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Başkent Doha'da yürüyorsunuz. Gökdelenler etrafınızı sarıyor. Modern altyapı projeleri, eğitim kurumları, spor tesisleri ve dahası. Ancak size daha birkaç yıl önce tüm bu araziler çöl kumlarıyla kaplıydı desem, örneğin burası Lusail şehri. 2000'li yılların başlarına kadar yerleşim olmayan bir çöldü. Tamamen sıfırdan inşa edildi. Bu stadyum da öyle. Hatta 2022 Dünya Kupası'nın finaline ev sahipliği yaparak dünya sahnesinde önemli bir yer kazandı. Stadyumlar, konutlar, iş merkezleri, lüks oteller, marina ve eğlence alanları. Özetle çölden bir cazibe merkezine hızlı bir dönüşüm. Bu sadece tek bir örnek. Peki Katar bu noktaya nasıl geldi? Elbette bunlar çok yönlü stratejik bir planın sonucu. Enerji kaynaklarının etkin kullanımını, dış yatırımları ve diplomatik açılımları içeren bir plan. Katar bildiğiniz gibi büyük doğalgaz rezervleriyle zengin bir körfez ülkesi. Ancak onu sadece enerji kaynaklarına dayalı bir ekonomi olmaktan çıkarıp eğitim, spor, medya ve kültür gibi alanlarda da dünya çapında bir oyuncu haline getirdi Katar emiri Şeyh Temim. Peki ama nasıl? Hikayeye en baştan başlayalım. Şeyh Temim, Katar'ın başkenti Doha'da 1980 yılında doğdu. Birçok lider ve siyasetçinin yolunun geçtiği Sherborne ve Harrow School'da okudu. Ardından Avrupa'nın en saygın askeri okulu olarak nitelenen İngiltere'deki Royal Academy'ye, Türkçe adıyla Kraliyet Askeri Akademisi'ne devam etti. Bu akademi birçok uluslararası liderin ve özellikle Körfez ülkelerinin kraliyet mensuplarının tercih ettiği bir eğitim kurumu. İngilizce ve Fransızcayı akıcı bir şekilde konuşabilen Şeyh, Royal Academy'de çalışkanlığıyla ünlüydü. Buradan 1998 yılında mezun oldu. Genç yaşlardan itibaren babasının yolundan giderek devlet yönetimi konusunda tecrübe kazandı. Çeşitli görevlerde yer aldı. Katar tahtının veliahtı olması da ağabeyi Şeyh Casım'ın 2003'te taht hakkından feragat etmesiyle oldu. Zaten Katar'da veliahtın büyük oğula geçmesi gibi bir şart da bulunmuyor. Aynı gün Şeyh Temim, Katar Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcılığına atandı. Ayrıca Şura Konseyi'nde birçok komisyona başkanlık etti. Bu konsey önemli çünkü Katar'da yasalar emir tarafından onaylanmadan önce burada tartışılıyor. Güvenlik ve ekonomi alanlarında da kilit görevlerde bulunarak Katar'ın yönetimine hazırlanmış oldu bu dönemde. Sonraki yıllarda onu hep önemli rollerde gördük. Katar Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanlığı, Katar Silahlı Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı, 2022 FIFA Dünya Kupası Organizasyonu Komite Başkanlığı, Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı, Katar Yatırım Otoritesi Başkanlığı gibi. Daha sonra Körfez bölgesindeki modern siyasi tarihte bir ilk yaşandı ve bir mirasçı hükümdar yani babası Şeyh Hamid bin Hanife Sani 20 yıllık tahtını gönüllü olarak ona devretti. وأنني اليوم أخاطبكم كي أعلن أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأنا على قناعة تامة أنه أهل للمسؤولية جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة.
25 Haziran 2013 tarihinde yeni Katar emiri olarak göreve başladı Şeyh Temim. Böylece Ali Sani ailesinden gelen 3 Katar hükümdarı arasında bir darbe olmaksızın tahta çıkan ilk hükümdar olarak tahta geçti. 2013 yılında daha 33 yaşındayken tahta geçtiğinde Kraliyet Sarayı ona bağlılıklarını ifade etmek için gelen Katar halkı ve kabilelerle dolmuştu. Halkın büyük bir kısmı Şeyh Hamid ve Şeyh Temim'in ellerini öperek sadakatlerini gösterdi. Hedefi büyüktü. Katar'ın bölgesel ve küresel rolünü daha da ileri taşımak istiyordu. Öyle de oldu. Babası 2013'te tahtı devretme kararını duyururken Temim'in bu görevi başarıyla yürütebileceğine dair güveni tamdı. Bu noktada Katar'da ülkedeki yönetimi daha iyi anlamak adına bir parantez açalım istiyorum. Katar Kraliyet ailesi Ali Sani hanedanından geliyor ve Katar'ın kuruluşundan bu yana aileden tam 9 farklı emir ülkeyi yönetti. Bu nasıl mümkün oluyor? Büyük hanedanlıklar ve idareler nasıl güçlü kalıyor derseniz, Katar gibi körfez ülkelerinde idare el değiştirmeden asırlarca devam edebiliyor ve geleneksel tarzda yani el hükmü limen galebe, idare galip olanındır şeklinde yürütülüyor. Bu sarsılmaz geleneksel temeller sayesinde de idare el değiştirse de kolaylıkla kabul görüyor. Katar tıpkı diğer körfez ülkeleri gibi kabilevi toplum yapısına sahip. Birbirine rakip aileler var ama bunlar için mağlubiyet zor kabul edilen bir şey değil. Aksine galibin hakimiyeti çoğunlukla doğrudan kabul ediliyor. Böyle olunca da aileler ve kabileler arasındaki çekişmeler az görülüyor. Hatta aile içi çekişmelerden bile daha az. Ali Sani hanedanı da Katar'ın en köklü ailesi ve kraliyet ailesi üyeleri ülkenin en üst düzey yönetim görevlerinde bulunuyor. Emir ise tüm yetkileri kendinde toplayarak ülkeyi yöneten kişi ve aynı zamanda Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve anayasanın garantörü. Katar'daki yönetimle ilgili soru işaretlerini giderdiğimize göre devam edelim. Emirlik sorunsuz bir şekilde Temim'e geçti dedik. Tabii bu sorunsuz geçiş bazı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bu kansız bir darbe miydi yoksa planlı mıydı? Bazı yetkililer bu geçişin 10 yıl önce planlandığını söylüyordu. Nitekim babası Şeyh Hamed bin Halife Sani, Katar'ın yönetimini 1995'te kansız bir darbeyle Temim'in dedesinden ele geçirmişti. Genç yaşta liderliğe yükselen Temim'in en büyük destekçilerinden biri, hiç şüphesiz Körfez'in en güçlü kadını olarak bilinen annesi Şeyha Moza bint Nasır'dı. Katar'da eğitim, sosyal kalkınma ve uluslararası diplomasi alanlarında güçlü bir lider olarak Körfez bölgesinde etkili figürlerden Şeyh Moza. Katar Vakfı'nın kurucusu olarak eğitim ve bilimsel araştırmalara büyük katkı sağlayan, UNESCO İyi Niyet Elçisi olarak küresel eğitim savunuculuğu yapan, modern ve zarif tarzıyla moda ikonu kabul edilen, yarış atlarıyla ünlü bir kraliyet çiftliğine sahip bir isim. Bu arada Şeyh Temim'in tahta aday 3 kardeşi daha vardı ama öne çıkan o oldu. Çünkü hem siyaseti daha iyi biliyor hem de babasının ikinci eşi olan annesi Şeyh Moza tarafından diğerlerine göre daha çok destekleniyordu. 3 eşi ve bu evliliklerden 13 çocuğu bulunuyor. İktidardaki konumunu sağlamlaştırmak ve kendini daha güvende hissetmek isteyen Şeyh Temim, Bedevi aileler başta olmak üzere ülkedeki büyük ailelerle iyi geçinmeye büyük önem gösterirdi. Emir'in yaptığı evlilikler de aslında buna dair bir şeyler anlatıyordu. Henüz veliahtken ikinci evliliğini Bedevi el-Haceri ailesinden yaptı. Emir olduktan sonra ise üçüncü eşini yine diğer bir güçlü Bedevi kabileden el-Dusari'den seçti. Uluslararası platformlarda ve resmi ziyaretlerde daha çok ilk eşi Şeyha Cevahir'i beraberinde görüyoruz. Diğer eşleri ise ülke içindeki sosyal projelere katkı sunsalar da genellikle kamuoyunda daha geri planda kalmayı tercih ediyorlar. 2013 yılında yönetimi devralan Şeyh Temim aslında yıllardır Katar'ın karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynuyordu. Ancak 2013'te bir kırılma yaşandı. Katar, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve temsil ettiği Müslüman Kardeşler Hareketi'nin yanında yer alırken Körfez'in diğer ülkeleri Sisi'yi destekledi. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Müslüman kardeşleri terör örgütü olarak ilan etmişti. Harekete destek vermesini gerekçe göstererek Doha'dan büyükelçiliklerini geri çektiler. Aylar sonra ise uzlaşmaya vardılar. Körfez ülkeleri dediğimiz 6 ülkeyi kapsıyor.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Bahreyn, Kuveyt ve Katar. Benzer dini, toplumsal, siyasal ve ekonomik kalkınma düzeylerine sahipler. 1981 yılında İran'a karşı Körfez İşbirliği Konseyi'ni kurduklarında aralarında bazı siyasi farklılıklar olsa da konsey kısa süre içinde hem Orta Doğu hem de Arap dünyasının en etkili bölgesel bütünleşme örgütüne dönüştü. Tam ilişkiler normalleşiyordu ki bu kez 24 Mayıs 2017'de yeni bir kriz patlak verdi. Katar Haber Ajansı'na yönelik bir siber saldırı gerçekleşti ve bu saldırıda Şeyh Temim'e ait olduğu iddia edilen ABD dış politikasını eleştiren ifadeler paylaşıldı. Bu kez Katar'ı tecrit kararı aldılar ve ekonomik ambargo uyguladılar. Birkaç Arap ülkesi Katar'la işbirliklerini kesti ve Katar'ı bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan birçok terörist ve mezhepçi grubu barındırmakla suçladı. Peki Şeyh Temim bu krizleri nasıl yönetti? Gazeteci yazar Taha Kılınç'a sordum. Şimdi tabii ambargonun sebebi doğrudan doğruya Katar'ın uygulamaya çalıştığı bağımsız politikaların Körfez ülkeleri, komşu ülkeler tarafından engellenmesi. Katar'ı tümüyle havadan, karadan ve denizden kuşattılar. Özellikle Katar'dan istedikleri bazı şeyler vardı. Onlardan bir tanesi mesela El Cezire'nin bazı programlarının özellikle yayınlarının durdurulması. Yusuf El Karadavi ki çok önemli bir figürdür Katar tarihinde, onun sınır dışı edilmesi. Ondan sonra özellikle Türkiye başta olmak üzere bir takım ülkelerle ilişkilerini dondurması gibi. Katar'ın elindeki muazzam ekonomik güç ki doğalgaz başta olmak üzere zaten Katar'ın zenginlik kaynakları malum. Bu ambargo sırasında rahat hareket etmesine yardımcı olan birinci etken zaten. Ben o dönemde işte Katar'da ambargo devam ederken hem Katar'a hem de Umman'a bir ziyaret gerçekleştirmişim. Buradan uçağımız kalktı İstanbul'dan. Doğrudan doğruya İran'a kadar gitti, doğuya kadar. Normal şartlarda işte Irak üzerinden aşağı Körfez'e doğru inmesi lazım Katar ama Körfez ülkeleri hava ambargosu uyguladığı için, hava yollarını kapattığı için hava sahalarını İran'a kadar gitti. Oradan döndü aşağıya. Dolayısıyla yolculuğumuz bir iki kat falan böyle uzamış oldu. Yani sadece ambargodan dolayı. Katar'dan uçağımız kalktı, daha sonra hemen komşu ülke Umman'a geçecekken bu defa yine kuzeye doğru, İran'a doğru devam etti. Oradan aşağıya doğru döndü. Yine böyle yaklaşık 2 kat yolumuz arttı. İkincisi tabii sadece paranız olması yetmez. Aynı zamanda bir siyasi zeka da lazım. Katar'da bu da var. Özellikle 1990'lardan itibaren devam eden süreçte Katar komşularıyla ne zaman gerilim yaşasa Körfez'de siyasetin ana merkezlerinden bir tanesi olmayı başardı. Üçüncüsü tabii özellikle Batı ile ilişkiler, İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerle ilişkiler çok sıkı bir şekilde de devam ettirildiği için aynı zamanda tabii hiç kimse Katar'ı tek başına karşı almaya cesaret edilmiyor. Çünkü Katar'ın hem Amerika ile hem İngiltere ile hem de bir takım başka ülkelerle çok sıkı münasebetleri de var İslam dünyasındaki bu bahsettiğim ilişkilerin yanında. Evet, Taha hocamızın da bahsettiği gibi ambargonun kaldırılması için bazı şartlar vardı. Bu şartların içinde Doha'daki Türk askeri üssünün kapatılması da vardı. Türkiye bu şartı kabul etmeyerek bu krizdeki tavrını net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Hatırlayalım, Türkiye'nin bu krizdeki bir diğer kritik hamlesi ise Katar'a hava ve deniz yoluyla gıda desteği sağlamasıydı. 5 gün içinde İzmir'den havalanan 15 uçak yaklaşık 1000 tonluk gıda nakliyatını gerçekleştirmişti. Şeyh Temim bunlar yaşanırken krizi tırmandırmaktan kaçındı ve Katar'ın bağımsız politikalarını savunarak ülkeler arası gerginliği çözmek için diyalog çağrısında bulundu. Tabii yine de bu sırada sarayda muhtemel bir darbeyi engellemek için Trump'ın Washington davetini reddetmişti. Çünkü ülke dışındaki yerel muhalefet ve onların içerideki müttefiklerinin harekete geçmesi için elverişli bir ortam oluşabilirdi. Hatta her yıl Ramazan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye'de yaptığı iftara da katılamadı. Şeyh Temim'in bu kararında Suudi Arabistan'ın Katar'ın önde gelen bazı önemli kabilelerine açık çek verdiği, ülkeyi terk edip Suud'a gelmeleri için cömert tekliflerde bulunduğu iddialarının da büyük etkisi bulunuyor. Diğer yandan krizin sosyolojik boyutuna bakacak olursak, Körfez'de ailelerin, kabilelerin yönetimde olduğunu söyledik ve bu aileler arasında da akrabalık ve kardeşlik ilişkisi var. Dolayısıyla ilişkilerin birden kesilmesi imkansız. Bu sebeple çıkacak herhangi bir anlaşmazlığın uzun süreli devam etmesi çok mümkün görünmüyor. Şeyh Temim'in annesi Moza bir röportajında bu durumu şöyle özetliyor. Bölgemiz genellikle göçebe olan kabilelere dayanıyor. Bir zamanlar sınırlarımız bile yoktu. Ailelerimizin üyeleri Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de ve Emirlikler'de yaşıyordu.
Bu ilişkilerden bir gecede kurtulamazsınız. Bize abluka uygulasalar bile genlerimizi silemezler. Katar, diğer Körfez ülkeleri tarafından teröre destek veren ülke ithamlarına maruz bırakılmasının, bölgesel ve küresel bir iktidar çatışmasının tezahürü olduğu ve Katar'ın da bu denklemde izole edilen ve dışlanmaya çalışılan ülke konumuna düşmüş olduğunu gördük. Tam bu çıkmazda denkleme giren Türkiye, Katar'ın adeta muhamisi oldu. Bu dönemde Türkiye gibi güçlü bir müttefikin destek açıklaması ve asker gönderme kararı alması hem iç hem de dış tehditlere karşı Şeyh Temim'in elini güçlendirdi. Türkiye ve Katar'ın müttefikliği 1972 yılına kadar uzanıyor. Bunun arkasında iki temel faktör var. 1. Güvenlik, 2. Ticaret. Katar, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle olan normalleşme sürecinde katalizör görevi görüyor. 1979'da Ankara ve Doha'da karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla diplomatik ilişkiler başladı. 1972 dediğime bakmayın, aslında Ali Sani ailesiyle ilişkimiz çok eskilere dayanıyor. Küçük bir anekdot paylaşayım. Yıl 1868. Körfez ülkelerinde hakimiyetini arttırmak isteyen İngiltere, çeşitli yollardan yerel liderlere baskı yapıyordu. Zamanın Katar emiri Muhammed bin Sani, bu baskınların artmasıyla bir çözüm arayışı içine girdi. Beklediği fırsatsa 1869 yılında Mithat Paşa'nın Bağdat valisi olarak tayin edilmesiyle önüne çıkmıştı. Körfez'deki İngiliz faaliyetlerine engel olma çabasına giren Mithat Paşa, Muhammed bin Sani ile irtibata geçti ve birkaç yıl süren hazırlıkların sonunda İngiltere'yi durdurmak için 1871 yılında Necid askeri harekatını düzenledi. Bu harekat sırasında Muhammed bin Sani Osmanlı askerlerini Katar'a davet etti. Katar'a bir tabur gönderen Mithat Paşa, Muhammed bin Sani'nin evinde Osmanlı sancağı astırmıştı. Askeri harekattan rahatsız olan İngilizler aynı süre zarfında Bahreyn'de bir devrim düzenleyerek kendi taraflarında olacak bir adamı emir yapmış ve Katar'a baskı yaparak Bahreyn adına vergi almak istemişlerdi. İşte tam bunun üzerine Muhammed bin Sani İngilizlere Osmanlı bayrağı göstererek tarihe geçen o cevabı vermişti. Burası Osmanlı toprağıdır. Bir talebiniz varsa Osmanlı Devleti'ne başvurun. Bu konunun detaylarını merak edenler için özellikle Profesör Doktor Zekeriya Kurşun'un eserlerini tavsiye ederek devam edelim. Bu kısa tarihi anekdotu da anlattıktan sonra şunu söyleyelim. İlişkiler son yıllarda giderek daha da güçlendi ve stratejik bir ortaklık seviyesine ulaştı. Bunu detaylarıyla bir başka serimizde konuşabiliriz. Şimdilik Katar emiri Şeyh Temim'e dönelim. Spor onun için bir yaşam tarzından fazlası ve bir tutkuydu. İngiltere'deki futbol kültürü ve spor etkinlikleri konusunda edindiği bilgi birikimi, Katar'ın spor alanında prestijli etkinliklere ev sahipliği yapma çabalarında ona rehberlik etti. Katar'ı yatırımlarla bambaşka bir noktaya taşıdı. 2005 yılında Paris Saint-Germain futbol kulübünü de bünyesinde barındıran Oryx Qatar Spor Investment'ı kurdu. Şeyh Temim Paris Saint-Germain'e 1,5 milyar sterlin yatırım yaptı ve kulübü dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri haline getirdi. 2006 yılında Doha'da düzenlenen 15. Asya Oyunları'nın organizasyon komitesine başkanlık etti ve etkinlik tarihindeki en yüksek katılımı sağladı. Katar'ın spor alanındaki en büyük başarısı ise 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması oldu. Daha önce FIFA 2010 Güney Afrika'da düzenlenen turnuva için 3,5 milyar dolar, FIFA 2014 Brezilya'da 15 milyar dolar ve FIFA 2018 Rusya'da 11 milyar dolar harcamışken Katar Dünya Kupası için toplamda 220 milyar dolar harcadı. Bu süreçte 7 yeni stadyum sıfırdan inşa edildi ve Katar futbol tarihinin en pahalı Dünya Kupası organizasyonunu gerçekleştirdi. Tüm bunlar Katar'ın küresel imajını zirveye taşıdı. Tabii Katar'ı bölgede ve uluslararası alanda söz sahipliği yapan El Cezire'den bahsetmesek olmaz. Gerçekten El Cezire televizyonunun sağlamış olduğu bir hareket imkanı da var. Yani medya gücünüz olduğu zaman elinizde. Şu anda Körfez'den yayın yapan birçok medya kuruluş çok yenidir. El Cezire 1996'dan beri, yani neredeyse 30 yıl oldu. Ve inanılmaz etkili. Arap sokaklarında herkesin, bugün Gazze'de bile mesela olayların işte birçok noktada hem belgesel hale getirilmesi, hem canlı yayınlarda verilmesi, hem analizlerinin yapılması, yorumlanması noktasında gerçekten El Cezire çok önemli bir rol ifa ediyor. O yüzden mesela El Cezire'nin karşısına bir takım böyle kanallar çıkartılmaya çalışıldı. O kanallar hiçbirisi El Cezire'nin kalitesini bulamadığı gibi El Cezire'nin tahtını daha da güçlendirdiler. Temim döneminde büyüyen doğalgaz zenginliği ve medya gücü sayesinde
Katar yarım milyon vatandaştan daha az bir nüfusa ve toplamda 2 milyondan az bir sakin sayısına sahip olmasına rağmen bölgesel siyasette önemli bir oyuncu haline geldi. Bu rolü Filistin davası için de kritik. Çünkü tıpkı Müslüman kardeşler gibi Hamas'ı da tehdit olarak gören diğer Körfez ülkelerine rağmen Katar öncesinde de olduğu gibi 7 Ekim'den sonra da İsrail'e karşı net bir karşı duruş sergiledi. Öncesinde de bildiğiniz gibi Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkeler İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Abraham Anlaşmalarını imzalamışken Katar bu konuda daha mesafeli kalmış, İsrail ile resmi diplomatik ilişkiler kurmamıştı. Şeyh Temim Filistin davasına desteğini sürdürürken Filistin halkının haklarını savunmak ve İsrail'in işgal politikalarına karşı durmak amacıyla diplomatik, mali ve askeri yardımlarda bulunmayı sürdürüyor. Katar, İsrail'e bölgede tabiri caizse kafa tutabilen bir ülke. Bu da yine siyasi zeka ile izah edilebilir. Yani bu siyasi zeka zaten onları bir kere Körfez'de bir müzakere merkezi haline dönüştürüyor. Arabulucu haline getiriyor. Elinizdeki işte bir takım böyle ideolojik ya da medya güçleriyle nihayetinde herkes bir şekilde sizden masaya oturmak istiyor. İşte Amerika-Taliban görüşmeleri orada yapılıyor. Hamas'ın mesela işte Hamas fethi müzakereleri orada yapılıyor. Hamas'ın başı sıkışıyor, gidiyor Doha'ya yerleşiyor. Birçok mesela İsmail Haniye'nin kabri niye Doha'da mesela? Niye başka bir ülkeye, Ürdün'e, ondan sonra Mısır'a başka bir yere gömülmedi? Mesela Doha'ya gömülür. Bunlar çok önemli işaretler. Dolayısıyla bunları da Körfez'deki o siyasi zekaya bağlayabiliriz. Amerika'dan İran'a, Sudan'dan Libya'ya, İngiltere'ye kadar siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden ülkeler ve gruplarla iyi ilişkiler geliştirdi. Şeyh Temim görevi devraldığında Katar'ın ekonomisi sadece 8 milyar dolardı. Babasından aldığı mirası daha da ileriye taşıdı. 10,5 yıl sonra bu rakam 174 milyar dolara ulaştı. Milyarlarca dolarlık bu gelir Katar'ı kurulduğundan beri yöneten Ali Sani ailesinin sahibi olduğu doğalgaz ve petrol rezervlerinden ve Katar Yatırım Otoritesi'nin dünya çapındaki büyük yatırımlarından geliyor. Katar dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden birine sahip olmasına rağmen 1995'ten önce neredeyse hiç üretim yapmıyordu. Bu Şeyh Temim'le değişti. Şeyh Temim bugün 2 milyar dolarlık kişisel servetiyle dikkati çekiyor. Ancak Ali Sani ailesinin toplam serveti dünya genelinde 335 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu servet başka nereden geliyor derseniz, Şeyh Temim Katar Yatırım Otoritesi'nin yönetim kurulu başkanı olarak fonun milyarlarca dolarlık yatırımlarını yönlendirdi. Katar'ın küresel yatırımları arasında farklı ülkelerdeki işletmelerde büyük hisseler yer alıyor. Katar'ın Birleşik Krallık'taki yatırımları özellikle dikkat çekici. Londra'daki ünlü Harrods mağazası, New York'taki Empire State binası, Londra'nın Canary Wharf bölgesi ve Paris Saint-Germain futbol kulübü bulunuyor. Katar emiri Şeyh Temim ise bu varlıklarının birçoğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip. Londra'nın simgesi olan The Shard binasının %95'lik hissesi de yine Katar'a ait. Katar'ın Birleşik Krallık'ta 40 milyar sterlin değerinde mülkiyeti bulunuyor ki bunlar arasında Mayfair bölgesinde Küçük Doha olarak anılan birçok lüks konut ve ofis bulunuyor. Katar Yatırım Ofisi sadece İngiltere'de değil, dünya genelinde stratejik yatırımlara sahip. New York'un ikonik yapılarından Empire State binasında %9.9'luk bir hisseye sahip ve Singapur'daki Asia Square Tower gibi diğer prestijli gayrimenkullere de yatırım yaptı. Ayrıca 2016 yılında Katari Medya Grubu BIN tarafından Miramax Studios'un satın alınması Katar'ın eğlence sektöründeki etkisini de arttırdı. Şeyh Temim'in lüks yaşamı bunlarla da sınırlı değil. Dünyanın en büyük mega süper yatlarından biri olan 7922 ton ağırlığındaki Katara 300 milyon sterlin değerinde. Diğer yandan süper otomobillere olan tutkusunu bilmeyen yok. Tüm bu spor arabaların sahibi. İhtişamlı bir hayat, güçlü diplomatik ilişkiler ve stratejik hamlelerle dolu bir liderlik. Katar emiri ülkesini sadece enerji kaynaklarıyla değil, siyasi zekası ve vizyoner politikalarıyla da dünya sahnesinde zirveye taşıdı. Ben bu içeriği hazırlarken çok keyif aldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Peki sizin en çok hangi başlık ilginizi çekti? İçeriğin editörü olarak yorumların tamamını okuyup cevap vermeye çalışacağım. Düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Ayrıca profilin yeni konusunu yorumlarda siz de belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çöl ve şehir, kuraklık ve kalkınma, kum ve gökdelenler. Tüm bu zıt kavramlar nasıl bir araya gelebiliyor? Şimdi size anlatacağım o isim işte bunu başardı.